Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın vedası, diziye katılacak oyuncular ve yeni sezon tarihi hepsini bu videoda konuşacağız. Videomuza geçmeden önce Kızılcık Şerbeti'ni çok özledik diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon hazırlıkları devam ederken gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilay dönemi sona eriyor. İlk bölümden itibaren Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor. Show TV'nin Gold Film imzalı dizisinde yeni sezonda önemli değişiklikler yaşanacak. Feyza Civelek'in ekipte yer almayacak olması da bunların en dikkat çekenlerinden biri. Çünkü Nilay ilk bölümden bu yana dizinin en renkli ve en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Bu nedenle Nilay'ın vedasının evin içindeki dengeleri doğrudan değiştireceğini düşünüyorum. Nilay'ın yıllardır evin içindeki tartışmalarda ve olaylarda sürekli ön planda olması nedeniyle onun yokluğunun özellikle Ünal ailesi tarafında hemen hissedileceğini düşünüyorum. Yeni sezonda bu boşluğun hangi karakterle ve hangi yeni hikayelerle doldurulacağı da en fazla merak ettiğim konulardan biri olacak. Yeni sezonda bu değişimin etkisini ilk bölümden itibaren göreceğiz. Haberde Nilay karakterinin akıbetiyle ilgili herhangi bir detaydan bahsedilmedi. Yani Nilay'ın hikayeden nasıl çıkarılacağı şimdilik belli değil. Ancak benim burada en güçlü ihtimal olarak gördüğüm şey Nilay karakterinin diziden tamamen ayrılması. Yani Nilay'ı yeni sezonda başka bir oyuncunun canlandıracağı bir değişiklik beklemiyorum. Feyza Civelek'in vedasıyla beraber Nilay karakterinin de hikayesinin kapanması daha olası görünüyor. Bu veda ile ilgili sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Nilay'sız bir Kızılcık Şerbeti sizce nasıl olur? Nilay'ın yokluğu dizide büyük bir boşluk yaratır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Öte yandan dizimiz 25 Ağustos'ta sete çıkacak ve yeni sezon çekimleri başlayacak. Yeni sezonu ise 18 Eylül Cuma akşamı ekranlarda göreceğiz. Ancak yeni sezon başladığında bizi sadece Nilay'ın vedası karşılamayacak. Çünkü sezon finalinde ana kadrodan vedası belli olan 3 isim daha vardı. Bunlardan biri İlhami, diğeri İlhami'nin babası Ulvi ve bir diğer isim de Kıvılcım'ın annesi Sönmez Hanım. Burada asıl merak edilen noktalardan biri Nilay'ın ayrılığından sonra onunla bağlantılı karakterlerin hikayesinin nasıl devam edeceği. Özellikle Serap ve Abide'nin akıbeti ne olacak? Bunu merak ediyorum. Nilay'ın hikayeden çıkması bu iki karakterin dizideki konumunu da etkileyebilir. Bunların ne olacağını gelecek bölümlerde daha net göreceğiz. Bir de sezon finalinde Nilay'la yakınlaşan Başak'ın abisi Asaf var. Asaf'ın hikayesi de Nilay'ın vedasından sonra farklı bir yöne evrilebilir. Sezon finalinde aralarında başlayan yakınlaşma yeni sezonda devam edecek gibi görünüyordu. Ancak Nilay'ın ayrılığı bu planı değiştirebilir. Kısacası Nilay'ın vedası yalnızca bir karakterin diziden ayrılması anlamına gelmeyecek. Birden fazla hikaye kolunun yeniden şekillenmesine neden olabilir. Bu yüzden Kızılcık Şerbeti'nde gerçekten yeni bir dönem başlayacağını düşünüyorum. Salkım'ın balkondan düştüğü sezon finalinin ardından benim beklentim bir zaman atlaması göreceğimiz yönünde. Bu süreçte hem evdeki ilişkilerin hem de karakterlerin hayatlarının önemli ölçüde değiştiğini görebiliriz. Özellikle yeni sezonda yaşanacak ayrılıklar, gelecek yeni karakterler ve bazı ilişkilerin farklı noktaya taşınması düşünüldüğünde böyle bir zaman atlaması oldukça mantıklı duruyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda eski düzenden farklı, dengelerin yeniden kurulduğu bir başlangıç görebiliriz. Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen diziden ayrıldı. Ancak Çimen karakterinin hikayesi tamamen bitmeyecek. Yeni sezonda Çimen'i başka bir oyuncu canlandıracak. Bunun yanında Kıvılcım cephesinde de çok büyük bir değişim var. Kıvılcım, annesi Sönmez Hanım'ı kaybedecek ve bu kayıp onun hayatında ciddi bir kırılma yaratacak. Tam da bu süreçte hayatına Murat Aygın'ın canlandıracağı lider karakteri dahil olacak. Liderin gelişiyle beraber Kıvılcım'ın hikayesinde yeni bir sayfa açılacak ve bu karakterin dengeleri değiştirmesi bana göre kaçınılmaz. Ömer tarafında ise Hilal'le başlayan ilişki devam edecek gibi görünüyor. Ancak ben bunun çok uzun süre aynı şekilde ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ömer'in Kıvılcım'dan uzaklaştıktan sonra Hilal'le bir ilişkiye başlaması ona yeni bir düzen kurmuş gibi görünse de Kıvılcım'a karşı hislerinin tamamen bittiğine inanmıyorum. Yeni sezonda çok geçmeden Kıvılcım'ı özlemeye başlayacağını düşünüyorum. Fakat burada Ömer'in işi hiç kolay olmayacak. Çünkü hem Hilal'den ayrılması hem de Kıvılcım'ın karşısına yeniden çıkıp onu kazanması gerekecek. Kıvılcım ise annesinin acısını yaşarken ve hayatına lider girmişken Ömer'e eskisi kadar kolay yaklaşmayabilir. Bu nedenle yeni sezonda Ömer'in Kıvılcım'ı yeniden kazanmak için ciddi bir mücadele vereceğini düşünüyorum.
Ev tarafında ise Salkım'ın sezon finalinde yaşananlardan sonra tamamen intikam moduna gireceğini düşünüyorum. Balkondan düşmesi ve öncesinde yaşanan bütün rezillikler Salkım'ı daha da öfkelendirebilir. Yeni sezonda kendisine bunları yaşattığını düşündüğü isimlerden hesap sormak isteyecektir. Burada özellikle Çimen ve Başak'ın Salkım'ın hedefinde olacağını düşünüyorum. Salkım'ın Elif'le birlikte hareket edip evin içinde yeni planlar kurması bana göre yüksek ihtimal. Bu nedenle yeni sezonda ev tarafında sakin günler görmek pek mümkün değil. Tam tersine entrikanın, hesaplaşmanın ve karşılıklı hamlelerin çok daha fazla olduğu kaos dolu bölümler izleyebiliriz. Nursema cephesinde ise İlhami'nin vedasını göreceğiz. İlhami'nin hikayeden çıkmasıyla birlikte Nursema'nın hayatında yeni bir dönem başlayacak ve burada Asil daha fazla ön plana çıkacak. Nursema ile Asil'in bir aşka yelken açacağını düşünüyorum. Zaten Nursema'nın hikayesine baktığımızda onun hiçbir zaman kolay bir mutluluğa ulaşamadığını görüyoruz. Nursema'nın yolu hiçbir zaman çiçeklerle çevrili olmadı. Ne zaman mutlu olmak istese mutlaka önüne yeni bir engel çıktı. Yeni sezonda da Asil'le mutluluğu arzulayan Nursema'nın işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Asil'le aralarında güzel bir bağ kurulsa bile senaryonun bu ilişkiyi uzun süre problemsiz bırakacağını sanmıyorum. Benim burada özellikle beklediğim ihtimallerden biri Firaz'ın hikayeye yeniden dahil olması. Firaz'ın olası geri dönüşü Nursema ve Asil arasındaki ilişkiyi tamamen başka bir noktaya taşıyabilir. Nursema ve Asil yaşanan onca şeye rağmen birbirlerine yaklaşmış ve yeni bir aşka yelken açmışken Firaz'ın yeniden ortaya çıkması ikiliyi adeta alabora edebilir. Geçmişten gelen duygular ve yarım kalmış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Firaz gerçekten geri dönerse Asil'in buna nasıl tepki vereceği ve Nursema'nın nasıl bir karar vereceği oldukça önemli olacak. Bu yüzden Nursema cephesinde sakin bir aşk hikayesinden çok yine bol engelli ve duygusal açıdan zor bir süreç bekliyorum. Başak ve Fatih cephesinde de yeni sezonda dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum. Özellikle Başak'ın oğlunun babasının hikayeye dahil olacağı bir senaryo bana güçlü geliyor. Fatih, Başak'ın bir oğlu olduğunu öğrendikten sonra en çok bu çocuğun babasının kim olduğunu merak etmişti. Bu soru şu anda hikayede açık bırakılmış durumda. Bu nedenle yeni sezonda bu karakterin diziye dahil edilmesi birçok dengeyi değiştirebilir. Başak'ın geçmişinden gelecek bu isim hem Başak'ın üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir hem de Fatih'in olayların içine daha fazla girmesine neden olabilir. Başak'ın psikolojik sıkıntılar yaşamasına, Fatih'in ise yine başını belaya sokmasına yol açabilecek bir hikaye izleyebiliriz. Fatih'in Başak'ı korumaya çalışırken bu adamla karşı karşıya gelmesi de oldukça mümkün. Kısacası Başak'ın oğlunun babası yeni sezonda diziye katılırsa yalnızca Başak'ın değil, Fatih'in hikayesini de doğrudan etkileyecek önemli bir karakter olabilir.